Herkese merhaba. Çoğu kişinin hayali olan bir otomobille birlikteyiz. En son 2017 yılında bir G serisinin test videosunu çekmiştim. Aradan kaç sene geçmiş? 8. 8 sene. Matematik yapalım. Fahir de burada. Fahir'le bugün değişik bir şey çekiyoruz. 8 yıl önce ile bu yıl arasında tabii bayağı bir şeyler değişti. Zaten G serisi 1979 yılından beri aşağı yukarı benzer bir şasi sistemi kullanıyor. Çünkü arazide bu sistem çok iyi. Ama bu otomobil tabii ki çok fazla arazide kullanılmıyor. Ama acayip tabii arazi kabiliyetleri var. Zaten adı da arazi aracı. Gelen de Wagen zaten, Evet. yani Almanca. Arazi aracı. Evet. Direkt bu şekilde devam ediyor. Demiştik 1979 yılından beri üretiliyor ve ilk kez bir G serisi elektrikli oldu. Tamamen elektrikli. Tamamen elektrikli oldu ve Fahir de zaten elektrik konusunda bayağı bir tecrübeli olduğun için o otomobili sen aldın, bu otomobili ben aldım. O otomobili sen anlatacaksın, bu otomobili ben anlatacağım. Doğru Çok mu? doğrudur. Çok da güzel bir yerdeyiz. Uçmakdere'deyiz. Müthiş bir doğada, yollarda bu araçları kendi kanallarımızda deneyimleyeceğiz. Burak sizlere burada Benzin TV'de G63'ü anlatacak. Ben de Carvisor'da G580'i izleyicilere detaylıca anlatacağız. Videonun sonunda bir Videonun araya sonunda geliriz. tekrar bir araya gelir, tekrar konuşuruz. Ben senin buraya da linkini bırakayım. Videoya gelsinler. Videonun sonunda bir daha bir link bırakayım. Mutlaka Fahir'in de, çünkü o otomobil biraz daha farklı. Bambaşka. Bambaşka bir şey. Bambaşka. Sen orada değişik bir şeyler Anlatacağım. anlatacaksın. Bekliyorum. Sizleri de bekliyorum. Yani Burak'ın bu keyifli, bol egzoz sesli, motor sesli videosunda keyif yapıyor olabilirsiniz ama bu araçla ilgili de bilmeniz gereken çok şey var. Onları da benim kanalda detaylıca sizlere anlatıyor olacağım. Ben de seyrederim bundan sonra seni tabii. Ben de seninkini Bakalım tabii neler ki. anlatacaksın. Bu arada ben bir tarihçesinin üzerinden geçeyim mi, yoksa sen al çık bir git bak. Çek. Ben de bilmiyorum. Sen nasıl istersen yani. Tamam, hadi burada anlatayım sonra. Anlatalım. Tarihçeyi birlikte dinleyelim bence. Ben de tarihçeye değinmemiş olurum. Okey. G serisinin aslında hikayesi çok değişik. 1970'li yıllarda, tam tarihini bilmiyorum ama, İran Şahı diyor ki Mercedes'e, bana diyor bir otomobil üret. Ondan sonra da Mercedes mühendisleri çalışmaya başlıyor. Tabii Mercedes mühendisleri bunu çalışırken böyle acayip beğeniyorlar, acayip özenle çalışıyorlar ve diyorlar ki bunu biz de yapalım. Yani sadece İran'a özel bir şey yapmayalım. Ve 1979 yılında, tabii ki daha önceki fuarlarda tanıtıyorlar ama 79 yılında ilk satışa başlıyor. 46 yıl olmuş. 46 mı olmuş? 46. İnanılır gibi değil. Acayip. Ben geçen sene G63'ü 45. yıl diye çekmiş videosunu koymuştum. Bir senede üstüne koymuşuz. 46 yıllar hızlı geçiyor. Hızlı geçiyor. Bu arada Mercedes'in de süre olarak en uzun süre ürettiği otomobil G serisi değil. Hangisi? Unimog. Tabii onu şey olarak görürsen. Evet. Ama G serisinin de hiç yabana atılacak bir şeyi yok yani, Çok yılı yok. ciddi bir tarihçesi var ve tabii tasarımının bu kadar aynı kalması zaten bu aracı bu kadar ikonikleştiriyor, kültleştiriyor. Bence de. Çok değişik bir tasarımı olsa zaten bence satılmaz. Çünkü bu otomobilin bambaşka bir aurası, bambaşka bir alıcı kitlesi, bambaşka bir, ne derler ona, seviyesi var. Kesinlikle öyle. Çok farklı. Bu arada jenerasyon olarak aslında otomobilde çok fazla jenerasyon değişmiyor ama 5 tane kasa kodu var. Makyajlarda da kasa kodunu değiştiriyorlar ama aslında 2 jenerasyonu var. 2018 yılına kadar devam ediyor. O 1979 yılındaki tabii çok daha gelişiyor. Bir sürü şeyler ekleniyor vesaire ama işte kilitler ekleniyor, merkezi kilit ekleniyor. Bir kere otomatik üretilmemiş ilk başta, otomatik şanzıman üretiliyor falan filan derken bu otomobil tam bir, o kadar ilgi görüyor ki lüks aracı haline de geliyor. Şu anda dediğimiz gibi SUV'ların böyle top noktasında, tepe noktasında Lüks bulunan bir yerde. SUV'lerde evet bambaşka bir yerde ama buna rağmen de yani lüks ve konforu sunarken
gerçekten o arazi kabiliyetlerini hala bunlarda sunabiliyor olması Evet. inanılmaz bir şey. Yani tamamen elektrikli dedi. Ben tabii biraz anlatmak için heyecanlanıyorum kendi otomobilimi. O yüzden Çünkü sende çok daha farklı detaylar, çok daha fazla kabiliyetler var, özellikler var, kabiliyetler var. Neyse çok daha fazla uzatmayalım o zaman lafı. Yavaş yavaş sürüşe geçelim. Sen otomobili al çık, biraz gez, eğlen, anlat. evet. Ben de biraz otomobilin dış tasarımından bahsedeyim. Diğer modellerle farkları neler bu AMG'nin. Sonrasında da tekrar buluşuruz. buluşup bir değerlendirme yaparız. Tamam. Görüşürüz. Kolay gelsin. Hadi bakalım. Haydi bakalım. G serisinin tasarımı zaten çok fazla anlatmaya gerek yok. Böyle daha kutu şeklinde konvansiyonel bir yapısı var. Konvansiyonel derken diğer otomobillere hiç benzemiyor. Ama tabii modernleştirilerek otomobil çok daha böyle farklı hale geliyor. Şimdi otomobil her geçen sene özellikle bu son... Görüşürüz. Baksana böyle gidiyor ya. Acayip bir araba. 2024 yılında özellikle ciddi bir makyaj gördü otomobil. Makyajla birlikte altyapıda da bayağı bir değişiklikler var. Şimdi bu otomobilin motoru aslında Mercedes'in diğer ürün gamlarında kullanılan motorlardan değil. Eskiden kullanılıyordu ama artık sadece bunda kaldı. 4 litre, 8 silindirli bir hibrit desteği var. Mild hibrit olarak, hafif hibrit olarak bunu görebilirsiniz. 585 beygir gücünde ve çift turbolu. Yani acayip bir otomobil. Bu arada hiç torkundan bahsetmiyorum. 850 Nm torku var. Devam ediyorum. Jantlarımız normalde 20 inç olarak geliyor. AMG G63'te. Fakat bu otomobilde yine bir manifaktür paket var. Manifaktür paketle birlikte gelen bazı özellikler var. Jantları ekstrada alabiliyorsunuz. Bu en büyük jant seçeneği 22 inç ebatında. Tabii jantların arkasına baktığınız zaman da ki bu jantların tasarımı öyle bir güzel ki o güzel frenleri göstermek için tasarlanmış gibi. Böyle tabii ki bu otomobilin çok iyi durdurabilecek bir fren sistemine sahip. Şimdi demin bahsetmiştim ya birkaç tane detay değişti diye. Mesela şuralara böyle bir plastik parça geldi ekstra. Bu hem aerodinamiği etkiliyor hem rüzgardan oluşabilecek sesleri mümkün olduğu kadar aza indiriyor. Onun dışında şuralar da biraz daha farklılaştı. Kaputumuz vesaire aşağı yukarı aynı. Farlarda biraz değişiklikler var. Tabii ki adaptif led farlardan fazla bahsetmeye gerek yok herhalde. Sonuçta bu bir G serisinin en üst modeli olduğu için bu otomobilleri olabilecek bütün donanımlar, bütün aksesuarlar mevcut. Şimdi AMG aldığınız zaman bir kere şurada bir farklı logo geliyor. Şurada bir yine AMG logosu geliyor. Ama şu ızgarada zaten komple farklı. Burası siyah olarak geliyor. Tampona baktığınız zaman da tampon da biraz daha, dikkat ettiyseniz zaten nikelaj vesaire de yok. Biraz daha farklı. Özellikle bu hava kanalları buradaki radyatörleri ve soğutucuları, yağ soğutucularını daha iyi hava alması için, nefes alması için tasarlanmış, daha büyük, daha sportif bir görünüm sağlıyor. Sinyallerimiz zaten daha siyah gözüküyor. Yan taraftan baktığınız zaman eğer kullanıcı bunu sökmüşse bile otomobilin bir G63 olduğunu bakın şuradaki egzozlardan görebilirsiniz. Tabii bunun için otomobile sadece sağdan bakmanıza gerek yok. Diğer tarafta da diğer 4 silindirin çift çıkışlı egzosu var. Ve bunlarda da zaten AMG logoları mevcut. Yani G serisi 46 yıldır üretiliyor diyoruz ya. Bakın şu menteşeleri bile değiştirmemişler. Menteşeler hala kapıların dışında, kaportanın dışında yer alıyor. Buradaki kapı kolları yine aynı şekilde. 1979 yılındakine çok benzer bir yapıda bulunuyor. Tabii ki bu böyle parmağınızı okuyup anahtarsız giriş destekleyebiliyor. Hatta bak kilitledi şimdi. Bir daha açayım. Hatta G kapı sesi diye bir terim vardır bilirsiniz değil mi? Onu da bir dinletelim. Tank ya. Tabii yeni jenerasyonla birlikte bakın bu tipte böyle iyileştirmeler yapılmış. Hem aerodinami anlamında hem de buradan çamur atması ya da işte şuradan böyle su, çamur dökülmesi anlamında. Arazi aracı ya. Hemen şuraya da bakayım. Üf, kapağa bak. Al eve götür. Bunu bile AMG yapmış adamlar. Çok güzel. Tabii elektrikli de burada bir şarj soketi bulunuyor. Otomobilin arkasına baktığımız zaman G63'te öyle egzoz çıkışları da yanında olduğu için çok büyük bir fark yok. Ama tabii o lastikleri kalınlığı ve iz genişliği otomobili tabii ki ele veriyor. Bir de kulaklarınız eğer iyi duyuyorsa yani az duysa da yeterli. Bunda bir egzoz sesi var. Oradan da zaten anlarsınız. Burada bir stepne yine ilk jenerasyondan itibaren aynı yerinde. Fakat bu stepneye bakayım yine 22 koymuşlar. Aynı jant lastik. Onun yanında da işte burada G63 yazıları. 640 litrelik bagaj. Kapı gördüğünüz üzere bu şekilde açılıyor. Bagaj kapısı. Tabii burada böyle karbon fiber detaylar. Burada yine baklava desenli dikişli güzel deri detaylar. İçeride de aynı şekilde detaylar zaten yer alıyor. Bu kapıyı azıcıkça kapamak geliyor. Tırmanıyorsun arabaya.
kutu. Baksanıza acayip bir baş mesafesi. Otomobilin içi günümüz SUV'leri kadar böyle acayip geniş değil ama diz mesafesi konusunda da bence gayet yeterli. Burada yine ekstra donanım paketlerinde gelen ekranlarımız var ve bu ekrandan otomobilin fonksiyonlarını da kumanda edebiliyorsunuz. Radyoyu değiştirebiliyorsunuz, işte konfor, bütün koltuk ayarlarını yapabiliyorsunuz, ambiyans ışıklarını değiştirebiliyorsunuz vesaire vesaire. Burada yine bir 3. bölge klimamız var. Hemen arkada 4 tane USB soketi var. İlk defa görüyorum 4 tane arkada. Zaten koltuklardan falan bahsetmeye gerek yok. Arka kapı içleri falan da deriler vesaire. Zaten her şey süper. Isıtmamız var. Burmeister'ımız var. Okuma ışığımız var. Buradan kol dayamamız var. Bir de galiba bunun bakayım. Evet. Böyle arka koltuk açısı da ayarlanabiliyor. Güzel. Arkada seyahat etmek de güzel bunda. Ama biz ait olduğumuz yere geçelim. Öne. Hop yine tırmanıyorsun. Öyle basamağa basarak. Yani içerisi çok değişik. Günümüz otomobillerinde çünkü bu kadar böyle önde konsol oluyor. Cama bayağı uzak oluyorsunuz. Bunun camı çok dik. Böyle kutu gibi. Ve bakın. Buradan omzumu hiç ayırmadan ön cama dayayabiliyorum. Yine G63'te gelen bir özellik. Direksiyon biraz daha farklı. İşte AMG direksiyonlarını biliyorsunuz zaten. Sağdan buradan sürüş modlarını ayarlayabiliyorsunuz. Soldan tek tek bütün parametreleri ayarlayabiliyorsunuz. Amortisörleri, ESP'yi, egzoz sesini arttırıp azaltabiliyorsunuz vesaire vesaire. Buradan da dokunmatik olarak her şeyi ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi o kadar iyi modernize etmişler ve oturtmuşlar ki otomobilin içine. Bunu yapmak her mühendisin ya da işte tasarımcının harcı değil. Bence müthiş yapmışlar ve özünden de bazı şeyleri kaybetmemişler. Bakın bütün arazi butonları yine burada yer alıyor. İşte ön kilit, arka kilit, orta kilit, off-road cockpit diye bir şey var. Bu düğmeye basıyorsunuz. Burada o kadar fazla bilgi var ki her şeyi size gösteriyor. Ne kadar yüksektesiniz, kaç derece sağa yatmışsınız, kaç derece sola yatmışsınız, otomobil ne kadar yukarıda, ne kadar aşağıda ya da işte burada çekiş nerelerde, kumda falan kalırsanız mesela lastik basınçlarını vesaire her şeyi buradan görebiliyorsunuz. Tabii bu G63 olduğu için, hızlı bir otomobil olduğu için istediğiniz zaman buradan performans ekrana da geçiyorsunuz. Performanslara size G kuvvetlerini vesaire vesaire her şeyi gösteriyor. Hatta burada bir de track base yani pist odaklı bir farklı pencere geliyor. Bu pencerede de bu otomobille yani girmek istedikten sonra pistlere girebiliyorsunuz. Telemetreleri alabiliyorsunuz. Burada yine kısa yol tuşlarımız mevcut. Havalandırmanın 2 tane bardaklık. Yine bu yeni jenerasyonla beraber gelen kablosuz şarj istasyonumuz. 2 tane USB soketimiz. Bunlar tabii ki C. Kablosuz Apple CarPlay'imiz, Android Auto'muz. İşte buradaki karbon detaylar falan filan. Bence müthiş. Tabii yine burada da bir touchpad'imiz var Mercedes'ten bildiğimiz. Buradan işte bir radyoyu vesaire aradığınız zaman buraya Power FM yazıyorsunuz ve Power FM çalabiliyor. İşte 360 kamera vesaire vesaire. Otomobilin donanımlarını, aksesuarlarını ayrı ayrı anlatsam zaten video bitmez. Yani uzun lafın kısası buraya oturduğunuz zaman kendinizi başka bir dünyada buluyorsunuz. Hiçbir otomobilde bulamayacağınız bir oturma pozisyonu, içeride bir ambiyans var. Bir de G63'te şu tuşa basıyorsunuz ya. Oh. Dur sesini, egzoz sesini de şuradan açayım. Bak V8 böyle sallıyor arabayı. Neyse hadi ben gidiyorum. Fahir gelmeden ben gideyim. Otomobilin arazi kabiliyeti acayip iyi ama yol kabiliyeti de her geçen gün çok daha iyi bir duruma geliyor. Yani dediğimiz gibi bu tip bir şaseye bu kadar kabiliyet eklemek, yolda da bu kadar başarılı kılmak her baba yiğidin harcı değil mühendislik anlamında. Yani Sport Plus modu aldığın zaman da otomobil acayip değişiyor. Yani öyle böyle değil. Hazır böyle bir düzlük bulmuşken, yolda boşken bir 0-100 deneyelim ha. Fabrika verisi 4.4 saniye. Bakalım kaçta çıkacağız. Oo, launch kontrol. Oldu bile. Abi bu kütle nasıl böyle gidiyor ya? Çok saçma. Çok saçma. Launch kontrolde bile böyle bir tarafa doğru yatıyor. Sonra blof. Çok acayip ya. Kaç gitmişiz? 4.22. Fabrika verisinden iyiyiz valla. Çok acayip ya. Bir daha denemeye herhalde gerek yok. Neyse şunu çıkartayım da şarjı koyayım. Bu da soğutmalı. Güzel.
Vallahi sinirim bozuldu. Konuşamayacağım. Ya daha hızlı otomobillere de bindim ama böyle bir kütlenin böyle mancınık gibi sizi fışkırtması çok acayip. Gerçekten çok acayip. Neyse. Şimdi kütle demişken bu otomobilin ağırlığı 2,5 tonun üzerinde. Hemen hazır Fahir de buradayken Fahir'in bindiği otomobil yani elektrikli versiyon biraz daha ağır. O 3 tonun biraz daha üzerinde. Çünkü acayip devasa bir batarya var. Zaten bayağı ciddi bir ağırlık o. Şimdi onunla tasarımsal olarak da otomobilin biraz farklılıkları var. Kaputu biraz daha farklı, böyle daha şişik, biraz daha aerodinamik bir kaput var. Arka çamurlukların lastiğin ön tarafında böyle bir havalandırma var. Çünkü o 4 motorlu, 4 lastiğe yakın konumlandırılmış 4 tane elektrik motoru var. Arkadaki elektrik motorları da bir havalandırma kanalı var. O sayede de motorlar, belki de biraz batarya daha soğuyabiliyor. Şimdi onda tabii G-Turn özelliği var. Çünkü 4 motor da bağımsız çalıştığı için G-Turn özelliği sayesinde otomobil olduğu yerde 360 derece dönebiliyor. Hatta daha fazlaları dönebiliyor. Zaten bunun birçok videosunu izlemişsinizdir. Şimdi Fahir'i yakalarsam o denemede onun yanında olmak istiyorum. En azından bir kere denettirsin bana. Buraya da koyarız belki onu. Şimdi D'yi alıyorum. Şuna basıyorum. Zaten low range'deyiz. Sonra bunu mu çekiyorum? İkisinden birini. Nereye dönelim? Saat yönünün tersi yapalım. Hadi. Çektim. Frenden ayağımı çektim. Ve gaza mı basacağım? Bas. G-turn yapıyoruz. İlk defa. Aa. Aa. Ben böyle dönerim oğlum sabah kadar. Dönemiyorsun işte. 2'de bitiyor. Bitecek şimdi. Hap bu kadar. Ay başım döndü. Neyse bu videonun da eğlenceli yerlerinden biri bu oldu. Dediğimiz gibi yine Fahir'de bu otomobilin test videosunu çok ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz. Carvage'da yani. Ben de nasiplenmiş oldum arada. Eline sağlık. Hadi Keyifliydi. görüşürüz. Onun dışında da öyle çok büyük bir fark yok. Alt tarafta batarya olduğu için 1 santim falan yere daha yakın. Bunun yerden yüksekliği, taban yüksekliği 24 santim. Ben bunu bu arada şu Comfort modu alayım. Sport Plus'tan çıkalım. Bir de Intelligent mod var. Ya da onu alayım en iyisi. De neymiş? Car modu varmış. Ya da Individual mod var. Onu alayım. Buradan hepsini ayrı ayrı ayarlayabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Gücü ayarlayabiliyoruz. Ortada gücümüz. Tam güç vermiyor. Süspansiyonu ayarlayabiliyoruz. Bir de işte gaz tepkilerini, AMG dinamiklerini ayarlayabiliyoruz. Şimdi başa dönelim. Bir G serisi almak istiyorsunuz. Ne seçenekleriniz var? Dizel alabiliyorsunuz. Yine 3 litrelik, daha doğrusu 2.9 küsürlük bir 6 silindirli dizel motor var. Benzinlilerde 500 var. 500 ama 5 litre değil tabii ki. 3 litre. O da 6 silindir. Bir de tabii en üst versiyon olarak bunu alabiliyorsunuz. AMG G63 alabiliyorsunuz. Tabii videonun başında da gördüğünüz üzere artık bir de elektrikli versiyon var. Şimdi bunlardan en güçlü olanın bu olduğunu söyledik. Bunda bir V8 var. Biturbo. Ve daha önce de bahsettiğimiz gibi bu V8 şu anda Mercedes ürün gamında sadece G63'te kullanılıyor. Diğerleri biliyorsunuz hacim düşüklüğüne gittiler. Bu arada şuradan güzel bir ekran açayım. Bakın demin bahsettim ya. İşte mesela performans dediğiniz zaman otomobilin bütün verilerini verebiliyor. Motor diyorsunuz. Kaç Nm, kaç kilowatt harcadığını vesaire vesaire gösteriyor. Bunlar çok güzel değerler. Tüketime de baktığınız zaman şu anda 14.1 litre yakmışız. Şu anda derken son 3 saatte diyeyim. Evet 14.1 litre yakmışım. Bu otomobil zaten katalog verisi de 15-16 arasında. Bu V8 sadece bunda kullanılıyor dedik ama hafif hibrit bir sistem var bunda, mild hibrit. 20 beygirlikte bir elektrik motoru var. Bu kalkışlarda motora biraz daha destek veriyor. Ya da tam gazlarda da otomobilin tam performanslı olarak hızlanmasını sağlıyor. Tabii kısa süreli olarak. Motorun toplam gücü 585 beygir, 850 Nm torku var. Yani pek alışık olmadığımız rakamlardan bahsediyoruz. Ama bu kütleyi zaten 4 saniye civarında 100 km hıza çıkartacaksanız böyle devasa bir motor gerekiyor ve devasa teknolojiler gerekiyor. Ben yine en güzeli, ya bu otomobilde o kadar oyuncak var ki sürekli başka bir ekranlar çıkarmak istiyorsunuz. Ama en sevdiğim ekran bu offroad ekranı. Bu otomobilde bu çok yakışıyor. Bütün lastiklerdeki torku tek tek gösteriyor. Direksiyon açısını gösteriyor. Diferansiyel kilitlerinin durumlarını gösteriyor. İşte ne kadar burnumuz aşağıda, ne kadar yokuş yukarıyız, onların hepsini gösteriyor. Yağ hararetini, su hararetini gösteriyor. Bütün lastik basınçlarını ve ısılarını gösteriyor. Onun yanında da en sağ tarafta da çok güzel bir animasyonla ne kadar yükseklikte olduğumuzu gösteriyor. Rakımımızı gösteriyor yani. Şu anda tırmanıyoruz. 113, 114, 115 metre öyle devam ediyor. 14 derecelikte bir açıyla tırmanıyoruz. 12'ye indi. 15 vesaire vesaire. Bir de tabii burada da bir pusula var nereye gittiğinizi gösteren. Yani bunlar zaten offroad araçlarının en tatlı oyuncakları. Aynı zamanda da çok işe yarayan oyuncakları ve bunları çok güzel animasyonlarla ve çok hızlı bir şekilde gerçek zamanlı olarak size sunuyor olması bambaşka bir olay. Aklıma gelmişken arkada dedik ya 4 tane USB var diye. Aslında 4 USB yokmuş.
Onun 2 tanesi mikro HDMI'miş. O da ne işe yarıyor? Mesela işte bir medya oynatıcısını siz oraya bağladığınız zaman ya da bir telefonunuzu bir şekilde bağlıyorsunuz, bilgisayarınızı. O ekranı kullanabiliyorsunuz ayrı ayrı olarak. Bir de kulaklıkları falan taktığımız zaten arkada 2 ayrı dünya oluşmuş oluyor. Özellikle uzun yolculuklar için müthiş. Bu arada bizi sürekli uyarıyor çünkü burada bir 30 km hız tabelası vardı. 30 kilometreyi hızı geçtiğimiz zaman o şekilde bizi uyarıyor. Yine ekrandan da performansla ilgili AMG ekranından her şeyi görebiliyoruz. G kuvvetini görebiliyoruz, anlık hızımızı görebiliyoruz, fren pedalına, gaz pedalına yüzde kaç bastığımızı telemetri olarak görebiliyoruz. Yani otomobilde göremediğimiz veri yok. Müthiş. Zaten kullanırken de şimdi bu otomobilde öyle bir bakış açısı var ki önde işte sinyalleri görebiliyorsunuz. Tam otomobilin köşelerine hakimsiniz. Zaten biraz daha yukarıdan bakıyorsunuz. Önde böyle üçgen daralan bir kaput var. Kocaman bir cam. Bu cam modern otomobillerde biliyorsunuz camlar gittikçe böyle daha ufalmaya, daralmaya başlıyor. Burada kocaman bir cam. Yani ben eski otomobilleri seviyorum. Eski tasarımları çok seviyorum. Bir de şimdi yeni bir otomobilde böyle bir tasarım olunca çok daha vallahi hoşuma gidiyor. Yani G serisindeki o oturma pozisyonu, bu görüş açısı, bunların hiçbirini başka bir otomobilde göremezsiniz. Kendine has. Orada herhalde insanları en çok mutlu eden şeylerden biri de o. Böyle kendini güvende hissetmek. Biri tabii altında da AMG G63 olunca kendini herkesten güçlü hissetmek. Her yeri böyle ezer geçerim gibi hissetmek. Güzel bir duygu bence insan için. Bu arada dinamik koltuklarımız var. Dinamik koltuklar derken öyle masajdan falan bahsetmiyorum. Mesela şimdi ben viraj dönüyorum ya, sağ bir viraj var. Bakın koltuğun burası şişti, sol tarafı. Bakın daha sert bir viraj var. Daha sert şişti. Yani yanal desteklerim şişiyor ve benim koltukta sağa sola savrulmamı engelliyor. Bu çok güzel bir sistem. Onun yanında zaten soğutma ve ısıtma var. Onun yanında masaj var. Ama farklı masajlar var. Yani size çok iyi bir masöz böyle Thai masajı yapıyormuş gibi şimdiye kadar yaşadığım en iyi masaj tecrübelerinden biri bir otomobilde. Normalde genelde biliyorsunuz sırtta olur bütün o masaj hareketleri. Bunda alt minderde de var. Yani kalçanıza da masaj yapıyor. Yani bu otomobilde ne eksik diye düşünüyorum. ADAS'lardan falan bahsetmiyorum zaten. Yani adaptif cruise kontrolden, şerit takip asistanlarından, arka çapraz, ön çapraz yaya algılama sistemleri vesaire vesaire. Yani bu otomobilde güvenlik anlamında şu anda hangi teknoloji varsa hepsi var. Bundan emin olabilirsiniz. Konfor açısından yine çok değişik bir şey daha var. Onu atlamayayım. Hemen söylemem gerekiyor. Buradaki bardaklıklar var ya, şurada bir düğme var. Bakın basıyorsunuz, bardaklıkları soğutuyor. Bir daha basıyorsunuz, bardaklıkları ısıtıyor. Konfor güzel şey. Ben yine Sport Plus'ı alayım. Baksana, bırak ben gideyim diyor ya. Bu arada bayağı da iyi frenleri, biliyor musunuz? Bu kütle bu virajlar nasıl dönüyor? Vahşi bir Doberman gibi ya. Çok acayip. Bu arada şanzıman da çok iyi çalışıyor. 9 ileri AMG yazılımlı bir şanzıman var. 9G-Tronic değil. 9G-Tronic'in gelişmiş hali. Baksana frene. Durdu. Hoplaya zıplaya gidiyoruz ama süspansiyon öyle bir sertleşiyor ki bak hiç yatmıyor. Vallahi çok acayip. Bu otomobilde gideceğiniz ya da bu otomobili seveceği, en son seveceği yol tipi bu. Bir G serisinden bahsediyorum ama AMG bambaşka olmuş. Yokuş aşağı, yokuş yukarı hiç fark etmiyor ya. Öyle bir tork var ki, tork demişken Fahir'in kullandığı elektrikli G'nin torku kaç biliyor musunuz? 1165. 1165. Yanlış duymadınız. Beygiri de benden 3 beygircik fazla. Yani performans verileri aşağı yukarı aynı ama bizdeki süspansiyon hiçbir G serisinde yok. Direksiyon kutusu da güzel ha. Sağ ol. Sapıtmıyor da ESP ya, çok güzel.
Ya çok garip ya. Bu kütleyle 2,5 tonluk küp şeklindeki bir kütleyle bu yollarda azmak istemesi insanın sürekli sizi tahrik ediyor. Sesler falan da bir acayip zaten. Neyse sakin ol Burak'cığım. Sen buna uyma. Ay. Yani mutlaka bir G63 kullanmanız gerekiyor. Çok otomobil kullandım dersiniz ya ama bir G63 kullanmamışsınızdır. Mutlaka kullanmanız gerekiyor. Bambaşka bir keyif, bambaşka bir deneyim, bambaşka bir şaşkınlık, böyle zevk salyaları nasıl anlatayım? Yani çok acayip bir otomobil olmuş. Böyle dışarıdan baktığınız zaman ya ne gerek var diyorsunuz bazen ama 63'e G serisinde ama bu çok başka. Fahir de bu hisleri bambaşka bir perspektiften yaşıyor. Sessiz, sakin, tüketmeden, huzurlu ama acayip bir performans var onda da. Neyse, elektrikliyi ben fazla anlatmayayım. Zaten Fahir Carvisor kanalında çok güzel bir şekilde bunu anlatıyor. Ben yine videonun sonuna linkini bırakırım. Başa da bırakmıştım. Mutlaka o videoyu da izleyin derim. Orada da bambaşka bir deneyim var çünkü. Bu kadar keyif yeter, bu kadar zevk yeter. Videoyu çok da fazla uzatmadan ben o meşhur sorumuzu sorayım. Ben bu otomobili alır mıyım? Şimdi otomobilin fiyatı yüksek. Evet, Mercedes'in en pahalı otomobillerinden biri. Ama çok fazla şey alabiliyorsunuz. Altında acayip malzemeler var. Acayip bir altyapı var. Aslında bir otomobil yerine bambaşka bir şey alıyorsunuz. Bir kültür alıyorsunuz. Arazide de gidebiliyorsunuz. Acayip bir prestiji var. Klasik deseniz klasik bir otomobil. Hızlı deseniz hızlı bir otomobil. Arazi kabiliyetleri acayip yüksek bir otomobil. Yani bambaşka bir deneyim. Yani çok param olsa gerçekten bir tane bundan garajımda olmasını isterim. Bak çok net söylüyorum, isterim. Kullanırken de sizi böyle farklı bir kimliğe büründürüyor. Size böyle bir güven veriyor. Bir özgüven veriyor keyfin dışında. Böyle başka bir şeydesiniz. Çok acayip. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Videoyla ya da otomobille ilgili sormak istediğiniz sorular varsa aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Biz hepsini cevaplıyoruz zaten. Kanalımıza abone olduğunuzu düşünüyoruz. Eğer abone değilseniz de abone olup özellikle o çan simgesine tıklayıp de bildirimlerinizi açarsanız biz her yeni video yüklediğimizde ilk izleyenlerden biri de siz olursunuz. Hoşça kalın. Bugün bayağı keyifliyim. Etraf güzel, yol güzel, hava güzel, otomobil güzel, ekip güzel. Daha ne olsun? Haydi görüşürüz o zaman.